Selamünaleyküm. Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle el yapımı erişte makarna tarifimi paylaşacağım. Her yörede farklı şekilde pişirilir. Ben Bafra usulü pişirme tekniğini göstereceğim. Eriştelerimi anneciğimle birlikte yapmıştım. Önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Eğer izlemediyseniz yukarıda önerilen videoya tıklayıp erişte makarnamızın yapılışını izleyebilirsiniz. Şimdi erişte makarnamızın pişirme işlemine geçeceğiz. Vermiş olduğum ölçüde bir tepsi çıkmıştı eriştem. Biz aslında yazın çok yapar tüketiriz. Yazın yapamadığım için, fırsat bulamadığım için şimdi Kasım ayında olmamıza rağmen gene de böyle 5 bezelik erişte makarnası yaptım anneciğimle. Tepsinize bu şekilde bekletirseniz erişte makarnalarınıza hiçbir şekilde bir şey olmaz. Aylarca muhafaza edebilirsiniz. Erişte makarnamızın yapımına başlayalım. Bu kadar erişte makarna bize fazla gelir. Ben şimdi evdeki kişi sayısına göre böleceğim. Bunu da bu şekilde böyle yaydırıyorum. Siz de benim gibi eğer yazdan yapmadıysanız erişte makarnanızı bu şekilde 4-5 bezelik yapıp tepsinize bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ben şimdi bir pişirimlik aldım. Evde kişi sayıma göre bunu yapacağım. Bir sonraki videomda da erişte çorbası tarifimi paylaşacağım. O da çok lezzetli oluyor. Bafra yöresinde biz erişte çorbasını çok tüketiriz. Şimdi erişte makarnamızın yapımına geçelim. Eriştemizi ölçüp koymuştuk. Bir salata tabağı dolusu eriştemiz var. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı kullanacağız. Ve 1 çay bardağı dövülmüş cevizimiz var. 1 çay bardağı bu kadar eriştemiz için yeterli olacaktır. Şimdi tenceremizi ocağımıza alalım. Tenceremizi ocağımıza aldık. Önceden ben suyumu kaynatmıştım. Yaklaşık 2 litre kadar suyumuzu ilave ettik. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Birbirine yapışmaması için yapıyoruz bu işlemi. Ve kaynayan suyumuza 1 salata tabağı dolusu el yapımı eriştemizi ilave ediyoruz. Ve eriştemizi iyice karıştıralım. El yapımı erişte makarnamız olduğu için çabuk pişecektir. Dışarıda pakette aldığınız erişteler daha geç pişebilir. Onun için siz pişme oranına bakarsınız. Herkesin pişirme yöntemi farklı oluyor. Ben annemden gördüğüm şekilde size pişme usulünü göstereceğim. Bazıları kavurup suyunu döküp kendi suyuyla pişiriyor. Erişteler birbirine yapışıyor. Biz o görüntüyü sevmiyoruz. Tabii ki herkesin damak tadı. Biz Bafralılar bu şekilde pişiriyoruz. El yapımı olduğu için 5-6 dakikada pişecektir. Eriştelerimizi pişmeye bırakalım. Dediğim gibi el yapımı olduğu için erişte makarnamız taze olduğu için 5 dakikada pişti. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Haşlamış olduğumuz eriştelerimizi süzgeçten geçiriyoruz. Bütün sıcak suyumuzu süzdürelim. Bu işlemi yaparsanız eğer erişte makarnanız yapış yapış olmayacaktır. Tane tane erişte makarnamız olur. Bütün sıcak suyu süzdürdükten sonra tenceremize 2 litre kadar soğuk suyumuzu alıyoruz. Ve süzdürmüş olduğumuz eriştelerimizi soğuk suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. Şoklama işlemi yapıyoruz. Bu işlemi mutlaka yaparsanız tane tane erişte makarnanız olur. Hemen bu aşamada beklemiyorsunuz. Hemen şöyle 1-2 çevirelim. Hemen tekrar süzgecimizden geçirelim. Soğuk suya döktükten sonra çok bekletmeyin. Hemen karıştırıp süzgecimizden geçirelim. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Şimdi suyu süzülürken biz de o arada tereyağımızı eritelim. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız eridikten sonra biraz hafif renginin dönmesini bekliyoruz. Eriştelerimize ayrıca bir lezzet veriyor. Rengi döndükten sonra tereyağımızı artık bu aşamada eriştelerimizi ilave ediyoruz. Eriştelerimizi tereyağıyla iyice karıştırıyoruz. Erişte makarnamız hazır. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Şoklama işlemi yaptığımız için, soğuk sudan geçirdiğimiz için tane tane eriştelerimiz oldu. Ben Bafra usulü pişirdim. Tercihe bağlı, dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Erişte makarnamızı servis tabağımıza alıyoruz. Bir salata tabağı dolusu koymuştum. Koca bir servis tabağı çıktı. Burada 6 kişilik erişte var. Üzerine çekilmiş olan cevizlerimizi ilave ediyoruz. İnanılmaz lezzetli oluyor. El yapımı taze erişte olduğu zaman gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki denemenizi tavsiye ederim. Erişte makarnamız hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi benim pişirme usulümle pişirirseniz böyle çatalınıza aldığınız zaman tane tane erişteleriniz oluyor. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.